Elimdeki işlemci AMD'nin yeni Ryzen 9 7950X modeli. Ben Recep Baltaş ve bugün sizlerle dünyanın en hızlı masaüstü işlemcisinin performansına bakacağız. Öncelikle Ryzen 7000 işlemcilere ve AM5 platformuna yakından bakalım. AMD artık yepyeni bir sokete geçti. Yeni sokette artık pinler anakartın üzerinde, işlemcinin üzerinde herhangi bir pin söz konusu değil. AMD yeni sokete AM4'te olduğu gibi uzun süre destek vereceğini belirtiyor. 2025 yılına kadar ve sonrasında da AM5 sokete destek vereceğini belirtiyor. Bu bağlamda dediğimiz gibi şu anda en hızlı işlemci 7950X, fakat ileride bu durum değişebilir. Zira bu soket için daha da hızlı işlemcilerin gelmesini bekliyoruz. Özellikle 2023 yılında 3D V-Cache'li modellerde gelebilir, fakat bizim bugün konumuz 7950X. İşlemci 5 nanometre üretim teknolojisiyle üretiliyor, fakat bu ne anlama geliyor diyecek olursanız, nanometre küçüldükçe işlemcinin içerisine daha fazla transistör konulabiliyor ve bu da performansı artırıyor. AMD buna ek olarak Zen 4 mimarisini geliştirdi. 5 nanometre ve Zen 4 mimarisi birleşince firma hem tek çekirdek hem de çok çekirdek performansında liderlik tahtına oturmayı başardı. İşlemcinin getirdiği bir başka yenilik de DDR5 desteği. AMD burada geriye dönük olarak DDR4 desteği sunmayı bıraktı. Sadece DDR5 desteği sunuyor. Çünkü hem soketin uzun ömürlü olmasını istiyor, hem de DDR4 kontrolcü için işlemcinin içerisinde ek bileşenler olması gerekiyor. Yani silikonda DDR4 kontrolcü için ek bileşenler konulması gerekiyor. Fakat alan değerli ve AMD bunun için yer ayırmak istemiyor. Bu bağlamda sadece DDR5 desteğiyle yoluna devam edecek. Yani piyasada DDR4 destekli bir AM5 anakart görmeyeceğiz belirtelim. İşlemcinin getirdiği bir başka yenilik de PCI Express 5.0 desteği. PCI Express 5.0 4.0'ın 2 katı bir performans sunuyor. Fakat şu anda bu performansa özellikle ekran kartlarında çok ihtiyacımız olmadığını söyleyebiliriz. Yine bu da AMD'nin platformun ileriye dönük olması için attığı adımlardan bir tanesi. Özellikle SSD tarafında bu performanstan yararlanacak kullanıcılar olacaktır. Fakat ekran kartı tarafında PCI Express 4.0 şu an için yeterli. Elimizdeki işlemcinin özelliklerine baktığımızda 16 çekirdek 32 thread olduğunu görüyoruz. Önceki Ryzen 5000 serisiyle çekirdek sayısı aynı şekilde devam ediyor. Neden diye soracak olursanız, çünkü AMD zaten çekirdek sayısını büyük oranda artırmıştı. Tekrar bir çekirdek artışına gitme gereği duymadı firma. Bunun yerine daha çok frekansları ve performansı artırmayı tercih ettiğini görüyoruz. Bu işlemcide 4.5 GHz temel ve 5.7 GHz boost frekansına çıkabiliyor. Yani AMD'de frekanslar epey yükselmiş durumda. Tabii ki bununla birlikte TDP değerleri de arttı. Bu işlemcinin 170 Watt TDP değeri var. Anakartlarda artık bu işlemcileri besleyecek şekilde yeniden tasarlandı. Ryzen 7000 serisindeki bir başka yenilik de artık işlemcinin içerisinde bir GPU yer alması. Aynı Intel'de olduğu gibi artık ekran kartınız olmasa da anakarttan görüntü çıkışı alabileceksiniz. Fakat bu dahili GPU oyun oynamak amaçlı konulmuyor işlemcilere. Yani buna bir APU demek pek doğru olmayabilir. Çünkü APU'lar halen daha AMD tarafında ayrı bir şekilde kategorize ediliyor ve bir APU aldığınız zaman ondan bir oyun performansı bekleyebileceksiniz. Bu işlemciden ise bir oyun performansı beklememenizde fayda var. Görüntü almak, video oynatmak gibi işlemler için yeterli olacak. Test sistemimize bakalım ve testlere geçelim isterseniz. Sistemde Asus'un ROG Crosshair X670E Hero anakartı mevcut. Anakartı en son BIOS sürümüne güncelledik ve daha sonra da belleklerimizi DDR5 6000 MHz frekansına çektik. Fakat şöyle bir bilgi paylaşmamızda fayda var. AM4 platformu çıktığı zaman hatırlarsanız belleklerle ilgili kararlılık sorunları vardı. Şu anda da belleklerimizi Expo 1 moduna aldığımız zaman sistemimiz açılmıyor. Bu bağlamda Expo 2 modunu kullanarak belleklerimizi 6000 MHz frekansında çalıştırdık. Belleklerimizde G-Skill'in Trident Z5 Neo modelleri 2 tane 16 GB kapasiteli modülden oluşuyor. Nvidia'nın RTX 3090 Ti Fe ekran kartını kullandık sistemde ve Asus'un ROG Ryzen 2 360 CPU soğutucusuyla işlemcimizi soğuttuk.
AM5 platformunun en büyük avantajlarından bir tanesinden bahsetmiştik. AM4 soğutucularla uyumlu. Bu bağlamda siz de eski soğutucunuzu yeni platforma sorunsuz bir şekilde takabileceksiniz. Sistemde yine Asus'un ROG ROG Tor 1200 Watt Platinum 2 güç kaynağını kullandık ve Samsung 960 Pro NVMe SSD'ye Windows 11'in en son sürümü olan 22H2'yi kurduk. 7950X'i şu anda Intel tarafındaki en güçlü rakiplerinden bir tanesi olan 12900K ile karşılaştırdık. İlk testimiz Cinebench ile. Cinebench R23 tek çekirdek performansında %5.1 daha yüksek performans elde etti işlemci. Çok çekirdek performansında ise fark %40.8. Bir sonraki testimiz CPU-Z testi. CPU-Z testi açıkçası AMD'nin tek çekirdek performansının Intel'den düşük olduğu tek test oldu. Core i9 12900K 834 puan alırken Ryzen 9 7950X bu testte 812 puan elde etti. Çok çekirdek testinde ise %36.4'lük bir fark atmayı başardı. 3D Mark TimeSpy ile test ettiğimizde %26.7'lik bir fark attı Ryzen ve yine Geekbench 5 tek çekirdek performansında da %14.5'lik devasa bir fark söz konusu. Yani burada şunu söyleyebiliriz ki AMD artık sadece çok çekirdek değil, tek çekirdek performansında da Intel'in önüne geçmeyi başardı. Geekbench 5 çok çekirdek testine baktığımızda da %29.4'lük bir fark attı AMD. V-Ray 5 testinde ise fark %65.7. Blender Fishy-Cat işlemini 7950X 11 saniyede tamamlarken 12900K 14 saniyede tamamlayabildi. Yine Blender BMW CPU testini AMD 1 dakika 3 saniyede bitirirken Intel'in bitirmesi 1 dakika 32 saniye sürdü. Handbrake'de Tears of Steel 4K videomuzu 1080p'ye dönüştürdük. Intel sistemde bu işlem 3 dakika 26 saniye sürerken AMD sistemde 3 dakika 3 saniyede tamamlandı. Yine Premiere Pro'da Tears of Steel 4K videomuzu 1080p'ye dönüştürdük. Intel sistemde bu işlem 1 dakika 15 saniye sürerken AMD sistemde 1 dakikanın altına indik ve 40 saniyede video dönüştürme işlemi tamamlandı. Tabi burada şunu da belirtmemizde fayda var. Birebir aynı sistemi kullanmak için çabaladık fakat AMD sistemde 6000 MHz'de çalışan Expo özellikli belleklerimiz Intel sistemde 6000 MHz'de çalışmadı. Bu bağlamda o sisteme Kingston Fury bellekler takmak zorunda kaldık ve o bellekler 5200 MHz frekansında çalışıyordu. Asus'un Intel anakartlarına da BIOS güncellemesiyle Expo özelliğini getirmesi gerekiyor. Expo AMD'nin diğer teknolojileri gibi açık kaynak bir teknoloji. Bu bağlamda anakart üreticileri Intel platformunu da bu özelliği getirebilir. AMD Ryzen 5000 serisiyle bazı oyunlarda Intel'i geçmeyi başarmıştı. Ryzen 7000 serisiyle birlikte firmanın artık liderliği göğüslediğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Bunu ölçmek için RTX 3090 Ti ekran kartımızı hem AMD hem de Intel sistemde test ettik. Yani testleri aynı sürücü, aynı ekran kartı ve aynı çözünürlükte gerçekleştirdik. İlk testimiz Red Dead Redemption 2. 1440p Ultra ayarlarda 12900K ortalama 114 FPS sunarken 7950X ortalama 120 FPS'ye çıkmayı başardı. Fark %5.2. Cyberpunk 2077'de 1440p Ray Tracing Ultra ayarlarda Intel sistem ortalama 69 FPS sunarken AMD 85.5 FPS'ye çıktı. Forza Horizon 5'te 1440p ekstrem ayarlarda 12900K ortalama 111 FPS sunarken 7950X ortalama 112 FPS sundu. Mount & Blade Bannerlord'a geçtiğimizde ise 1440p Very High ayarlarda 12900K ile 220 FPS alırken 7950X ile 247 FPS'ye çıkmayı başardık. Ve son testimiz Far Cry 6'da 1440p Ultra ayarlarda Intel sistemde ortalama 125 FPS alırken AMD sistemde ortalama 130 FPS elde ettik. Bu 5 farklı oyundaki sonuçların ortalamasını aldığımızda elde ettiğimiz değer %9.24 oluyor. Yani 7950X'in artık oyunlarda da Intel'i geride bıraktığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi tabii ki şöyle bir eleştiri yapacaksınız. Neden 5 oyun test ettiniz? Bunun sebebini de açıklayalım. Arkadaşlar işlemci bize Perşembe akşamı geldi. İşlemciyi Cuma günü test ettik ve Cumartesi günü ofise gelerek bu videoyu çekiyoruz. Yani gerçekten işlemci bize son anda ulaştı ve NDA tarihine yetiştirmek için elimizden geleni yaptık. Hem Intel platformda hem de AMD platformda testlerimizi gerçekleştirdik. İleride daha kapsamlı testler yapacağız. Fakat bu kısa sürede elimizden geldiğinin en iyisini yapmaya çalıştığımızı belirteyim.
Peki güç tüketimi ne durumda? 7950X sistem yüksek performans modunda boşta 120 Watt güç tüketiyor. Fakat boştayken daha da düşük bir güç tüketimi istiyorsanız AMD Eco modunu açabilirsiniz. Bunu ilerleyen zamanlarda test edip sizlerle paylaşacağız verisini. Cyberpunk 2077 oynarkense AMD sistem ortalama 595 Watt'lık bir güç tüketti. 12900K sistem boşta 85 Watt güç tüketirken Cyberpunk 2077 oynarken 550 ila 600 Watt arasında bir güç tüketimine ulaştık. 12900K sistem de yüksek performans modundaydı fakat 12900K'nın içerisinde verimlilik çekirdekleri olduğundan dolayı boşta biraz daha düşük güç tükettiğini söyleyebiliriz. Peki işlemci ısınıyor mu? Açıkçası sentetik testlerde çok serin çalıştığını söylemek mümkün değil. 360 mm'lik soğutucumuzla birlikte sentetik testlerde 95 dereceleri gördüğümüzü belirtelim. Şu anda Afterburner'ın içerisinde Ryzen 7000 desteği yok. İlerleyen günlerde işlemcinin oyun içi sıcaklık değerlerini daha net bir şekilde sizlerle paylaşacağız. Peki bütün bu testler sonucunda işlemci ile ilgili ne söyleyebiliriz? AMD artık masaüstü bilgisayarlarda hem tek çekirdek hem de çok çekirdek performans konusunda liderliğini açık bir şekilde ilan etti. Oyun performansına baktığımızda önde, render performansına baktığımızda önde ve sentetik testlerde de işlemci artık Intel'i geride bırakmayı başardı. Ve bunu başarırken bütün yenilikleri de sunuyor. Yeni bir soket getiriyor ve yine uzun ömürlü bir soket getiriyor. DDR5 desteği getiriyor ve bunda yüksek frekanslara destek veriyor. PCI Express 5.0 desteği sunuyor ve buna rağmen güç tüketimi konusunda halen daha işlemci avantajlı bir konuma sahip. Gerçekten AMD'yi tebrik ediyoruz. Fakat platformun bazı sorunları yok değil. Videonun başında bahsettiğimiz gibi AM4'ün çıkışında bellek uyum sorunları vardı. Biz de test sistemimizde Expo 1'i devreye alamadık. Expo 2 ile belleğimizi 6000 MHz frekansına çıkarmayı başardık. Buna ek olarak sistemi yeniden başlattığımızda bazen mavi ekran hatalarıyla karşılaştık. Fakat BIOS güncellemeleri gelmeye devam ediyor ve aynı AM4 platformunda olduğu gibi AM5 platformu da yakında kararlılığına kavuşacak. Bütün bunlara ek olarak AM5 anakartlar yepyeni teknolojilerle geliyor. Örneğin bizim test sistemimizde kullandığımız ROG Crosshair X670E Hero anakartta USB 4 teknolojisi mevcut. Wi-Fi 6E teknolojisi mevcut. Buna ek olarak 2.5 GB LAN ve yeni ses kontrolcüsü gibi özellikler mevcut. Anakartın ayrı bir videosunu da kanalda bulabilirsiniz. Evet, sonuç olarak AMD yeni ekran kartları gelirken onlardan daha yüksek performans almamızı sağlayacak bir işlemciyi kullanıma sundu ve rekabete artık yepyeni bir boyut getirdi. Ryzen 7000 işlemci yeni bir sistem toplayacaksanız tercih edebileceğiniz bir platform olmuş. Sizlerle birlikte 7950X'i inceledik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.